It appears there has been a preemptive execution of Clone Protocol 66. How did this happen? I do not know as of yet. However, I recommend we terminate the clone and do a full autopsy to discover how the inhibitor chip was activated. The Jedi Shakti is proposing an atomic-level brain scan. She has gone to the Jedi Council to seek their approval before proceeding. We must contact Lord Tyrannus. Galaksideki her devasa savaş gemisi, her blaster tüfeği ve her ağır top dev fabrikalarda çelikten ve metalden dövülür. Ancak klon savaşlarında cepheye sürülen asıl ürün metalden değil, etten ve kemikten oluşuyordu. Bir savaşta silahları seri üretime bağlayabilirsiniz. Peki ya o silahı tutacak elleri? Geçtiğimiz dosyalarda bankacı klanının Galaktik Cumhuriyeti trilyonlarca kredilik devasa bir borç batağına nasıl sürüklediğini konuşmuştuk. Peki ama bu korkunç faturanın asıl sahibi kimdi? Sizi galaksi tarihindeki en kibirli, en soğukkanlı ve en pahalı şirketiyle tanıştırayım. Kamino Biyomühendislik Tekeli. Kaminolular için dış dünyadaki savaşların, ideolojilerin veya cumhuriyetin demokrasisinin hiçbir önemi yoktu. Onlar izole okyanus gezegenlerinde yaşayan, Başbakan Lamasu adında bir CEO tarafından yönetilen ve insan hayatını sadece bir maliyet kalemiyle envanter olarak gören acımasız tüccarlardı. Jedi'ların cephede kahraman olarak gördüğü o klonlar, Kaminolular için yalnızca kalite kontrolden geçmesi gereken, beynine ürün iade garantisi gibi inhibitör çipler yerleştirilmiş patentli biyolojik silahlardan ibaretti. Jedi Konseyi arşivlerine hoş geldiniz. Bugün metalin ve çeliğin değil, steril laboratuvarların, genetik patentlerin ve devasa faturaların karanlık dünyasına iniyoruz. Hazırsanız galaksinin baş yüklenicisi Kamino'nun bizzat kendi ürettiği ürünler tarafından nasıl acımasızca tasfiye edildiğini incelemeye başlayalım. Galaksinin geri kalanından tamamen izole olan Kamino, çekirdek dünyalardan 70.000 ışık yılı uzaklıkta, vahşi uzayda yer alan devasa okyanuslarla kaplı acımasız bir gezegendi. Bir zamanlar karalarla kaplı olan bu gezegende sular yükseldiğinde, Kaminolular Cumhuriyet'ten yardım istemek yerine kendi genetik kodlarını ve gezegenlerini modifiye etmeyi seçerek devasa ayaklıklar üzerine duran şehirler inşa ettiler. Bu radikal izolasyon stratejisi onları galaksinin en zeki ama en soğukkanlı tüccarlarına dönüştürdü. Şehirlerinin büyük bir kısmı özel güvenlik güçlerine veya işçilere ihtiyaç duyan sadık müşteriler için yürütülen devasa klonlama projelerine ayrılmıştı. Yavin Savaşı'ndan önce 33 yılında Jedi ustası Sifo Dyas yaklaşan galaktik çatışmayı öngörerek Cumhuriyet için bir klon ordusu sipariş vermek üzere Kamino'nun kapısını çaldı. Ancak iş dünyasında altın bir kural vardır. Projeyi kimin başlattığı önemli değildir. Sermayeyi yöneten kişi asıl patron olur. Sith'ler Pike Sendikası aracılığıyla Sifo Dyas'a suikast düzenleyerek bu devasa askeri ihale sözleşmesini kelimenin tam anlamıyla kanlı bir düşmanca devralma operasyonuyla ele geçirdiler. Bu kurumsal sırrı korumak için Count Dooku, Kamino'ya dair tüm verileri Jedi arşivlerinden bizzat sildi. Artık projenin gizli finansörü ve Kamino'nun asıl VIP müşterisi Sith'lerdi. Yeni patronlar bu devasa biyolojik yatırımın genetik şablonu olarak kendilerine insan ödül avcısı Jango Fett'i seçti. Yavin Savaşı'ndan önce 22 yılına gelindiğinde Başbakan Lamasu'nun adeta bir CEO sıfatıyla yönettiği Kamino tesisleri kusursuz bir üretim bandına dönüşmüştü. Kaminolular için Jedi'lar sadece sahada ürünü teslim alan komutanlardı. Asıl sadakatleri sözleşmenin gizli maddelerini belirleyen Count Dooku'ya, yani bildikleri adıyla Lord Tyrannus'a aitti. Bunun en acımasız kanıtı ürünün beynine yerleştirilen inhibitör çiplerdi. Kaminolular bu çiplerin asıl işlevini Jedi'ları yok etme emri verildiğinde klonların mutlak itaatini garanti etmek olduğunu biliyor ve bu gerçeği ortaya çıkması halinde şirketin sırlarını ölümüne koruyorlardı. Kısacası onlar için Emir 66 bir ihanet değil, VIP müşterinin talebi üzerine tasarlanmış, kusursuz çalışan patentli bir ürün garanti belgesiydi. Klon savaşları patlak verdiğinde Kamino artık sadece izole bir laboratuvar değil, Cumhuriyet ordusunun atan kalbi, yani galaksinin en kritik üretim bandı haline gelmişti. Bu eşsiz tekel pozisyonu Cumhuriyeti gezegeni korumak için devasa bir bütçe ayırmaya mecbur bıraktı. 10 adet Venator sınıfı yıldız destroyeri ve sayısız destek gemisinden oluşan devasa bir filo Kamino'nun yörüngesine tam anlamıyla ablukaya aldı. Kaminolular için bu kendi ceplerinden tek bir kredi bile harcamadan tesisleri için sağladıkları milyarlarca kredilik ücretsiz bir özel güvenlik hizmetiydi. Kaminolular için savaşın hangi cephede kazanıldığının veya ne kadar klonun öldüğünün hiçbir önemi yoktu. Cumhuriyet donanması onların tesislerini bedavaya korurken onlar sadece üretim kotalarını doldurmaya ve senatoya yeni faturalar kesmeye devam ettiler. Ayrılıkçıların zaman zaman gezegene yaptığı kuşatmalar ve saldırılar bile şirket yönetimi için can kaybından ziyade sadece birer altyapı hasarı ve operasyonel gecikme olarak görülüyordu. Ancak bu milyarlarca kredilik kusursuz iş modelinin temelinden sarsacak asıl büyük kurumsal
kurumsal kriz dışarıdan gelen bir ayrılıkçı saldırısıyla değil, doğrudan kendi üretim bantlarındaki hatalı bir ürünle patlak verecekti. Savaşın sonlarına doğru Ringo Vinda cephesinde klon Tap'ın beynindeki inhibitör çip arızalandı ve bir Jedi'yi soğukkanlılıkla infaz etti. Bu olay Başbakan Lama Su ve baş tıbbi bilimci Nala Se için tam bir kabustu. Cumhuriyetin sarsılması veya bir Jedi'nin ölümü zerre umurlarında değildi. Asıl korkuları Lord Tyrannus ile yaptıkları milyarlarca kredilik gizli sözleşmenin ifşa olmasıydı. Kaminoğullar bu devasa skandalı örtbas etmek için ellerinden geleni yaptılar. Kusurlu ürünü incelemek bahanesiyle çipi Jedi'lardan gizlediler ve durumu basit bir parazit veya virüs olarak raporladılar. Ancak Fives adındaki bir diğer klon askeri beynindeki çipi kendi başına söküp bu devasa şirketin yalanını ortaya çıkarmak için adeta bir kurumsal ifşacı gibi hareket etti. Şirketin en karanlık sırlarını tehlikeye atan bu ifşacı bizzat Şansölye Palpatine ve Kamino yönetiminin perde arkasındaki ortak çabalarıyla trajik bir şekilde susturuldu. Fives ölmüştü. Kamino'nun ticari sırları, ölümcül patentleri ve milyarlarca kredilik yalanı bir kez daha güvence altına alınmıştı. Ta ki savaş bitene kadar. Yavin Savaşı'ndan önce 19 yılında savaş sona erip Galaktik İmparatorluk ilan edildiğinde Kamino yönetimi işlerin her zamanki gibi devam edeceğini, hatta yeni imparatorun devasa ordusu için kendilerine yeni ve çok daha karlı siparişler verileceğini düşünüyordu. Ne de olsa Cumhuriyeti yıkan Emir 66'nın asıl mimarları onlardı ve sadakatlerinin bir ödülü olmalıydı. Ancak Başbakan Lama Su'nun hesaba katmadığı ölümcül bir şirket gerçeği vardı. Yeni rejim, Cumhuriyet'in bağlayıcı yasalarını ve sözleşmelerini tanımıyordu. İmparatorluk valisi Tarkin, Kamino'ya geldiğinde masaya çok basit ama acımasız bir maliyet raporu koydu. Klonlar kusursuz askerler olabilirdi. Ancak üretimleri, eğitimleri ve bakımları imparatorluk bütçesi için astronomik bir masraftı. Üstelik Palpatine'in artık bu pahalı laboratuvar ürünlerine ihtiyacı yoktu. Galaksideki sıradan vatandaşları Stormtrooper olarak askere almak, yani zorunlu hizmete tabi tutmak neredeyse bedavaydı. Kamino biyomühendislik tekeli için kabus zilleri çalmaya başlamıştı. İmparatorluk sadece yeni siparişleri iptal etmekle kalmadı. Cumhuriyet döneminden kalan tüm sözleşmeleri de tek taraflı olarak feshetti. Şirket yönetimi yaklaşan felaketi fark edip varlıklarını toplayarak gezegenden kaçmayı planladı. Ancak çok geçti. İmparatorluk bir mega şirkette yapılabilecek en acımasız düşmanca devralma operasyonunu başlattı. Şirketin CEO'su Lama Su tutuklandı. Baş tıbbi bilimci Nala Se ise şirketin paha biçilemez fikri mülkiyetini ve klonlama sırlarını imparatorluk laboratuvarlarına aktarması için zorla alıkonuldu. Geriye sadece tek bir iş kalmıştı. Kullanım ömrü olan şirketin fiziki varlıklarını tamamen tasfiye etmek. Kamino'nun tüm değerli personeli ve ekipmanları gezegenden tahliye edildikten sonra bizzat Kaminoğulların ürettiği askerlerle dolu olan o devasa yıldız destroyerleri yönlerini yörüngeye, silahlarını ise Tipoca şehrine çevirdi. Amiral Rampart'ın emriyle başlayan acımasız yörünge bombardımanı, galaksinin en kibirli şirketini, devasa laboratuvarlarını ve milyarlarca kredilik o steril üretim bantlarını Kamino'nun karanlık okyanuslarına gömdü. İmparatorluk bu kurumsal soykırımı Senato'ya kataklizmik bir fırtına yanalıyla sundu. Gerçekler Senatör Chuchi ve Klon Gücü 99 tarafından ortaya çıkarıldığında ise Palpatine bu skandalı bile kendi lehine çevirecek kadar kurnazdı. Klonların Amiral Rampart'ın emriyle kendi evlerini bile göz kırpmadan vurduğunu söyleyerek bu tehlikeli biyolojik silahların derhal kullanımdan kaldırılmasını savundu ve zorunlu askerliği getiren yasayı Senato'dan geçirmeyi başardı. I am deeply troubled by this recent revelation. My gratitude to Senator Chuchi for exposing a rogue element within our ranks. Many lives have been lost, but I assure you, Admiral Rampart will face the consequences for his treachery. However, he did not act alone. The fact that the clones under his command so blindly followed orders, inflicting such carnage without hesitation, gives me pause. Perhaps it is time for a change. Now, more than ever, building a strong galaxy requires protection and security. Due to the nefarious actions of Admiral Rampart and the immediacy of the bill on the floor today, it is my opinion that this legislation is our future. With this momentous act, we shall usher in a new era, heralded by the Imperial Stormtrooper. Kamino biyomühendislik tekeli insan hayatını bir ürün olarak gördü.
askerleri faturalara dönüştürdü ve galaksiyi kanlı bir ticaret masasında sattı. Ancak günün sonunda sadece birer maliyet kalemi olarak gördükleri o devasa imparatorluk çarkının içinde ezilip okyanusun dibini boyladılar. Klon savaşlarının faturasını belki galaksinin halkları ödedi. Ancak bedelini canıyla ödeyen bizzat galaksinin en büyük tedarikçisi oldu. Jedi Konseyi arşivlerinin bu son durağında Kamino defterinde böylece kapatmış oluyoruz. Peki sizce Kamino hak ettiği sonu mu buldu? Yorumlarda tartışalım. Videoyu beğenmeyi ve Jedi Konseyi'ne abone olmayı unutmayın. Güç sizinle olsun.